Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün bu güzel ipten çok güzel bir bere yapacağım. Hepimizin evde yapabileceği türde bir bere. %25 yün var içerisinde. Toplam 1,5 yumak gidiyor. Bir de şunlardan satıyorlar tuhafiyecilerde. Kullandığınız ipin rengine göre bir tane de şundan alabilirsiniz. Ben bunu 5 liraya aldım. Gayet uygun fiyatı. Tığ numaram da 4 milim ve makasım. Hazırsanız hadi başlayalım. Başlangıç olarak ipimi tığıma bağlıyorum. Toplamda 40 tane zincir çekeceğim. Orta gevşeklikte çekin. Çünkü bu zincirlerin içerisine batarak ilerleyeceğiz. Ardından da tam boyunu ölçüp kendi kafa yapımıza göre zincirimizde azaltma ya da çoğaltma yapacağız. 45 tane zincir çektim. Biraz küçük geldi boyu. Toplam ölçüsünü de söyleyeyim size. 37 santime denk geliyor 45 tane zincir. Yani şu şekilde yapacağız. Hem katlama payını belirlememiz gerekiyor. Hem de kafamıza gelecek olan boy kısmını. Ben de ya zaten aşağı yukarı 40 ila 45 arası bir zincir çekimi yapıyordum. Şimdi zincir sıramız tamam. Artık bunun üzerine yarım trabzan yapmaya başlayacağım. 45 tane zincir çekmiştim. Bir tane daha zincir çekiyorum. Tığıma ipimi bir defa doluyorum. Ve bir tane çektiğim zinciri atlayıp bir sonraki zincirin bu şekilde içine batıyorum. Yani direkt şu kısımdan değil, bir altına alarak batıyorum. Ve tığımdaki ilmeklerin hepsini birden çekiyorum. Aynı şekilde tüm zincirlerin içerisine bu şekilde yarım trabzan yapıyorum. Tabii siz illa böyle batmak zorunda değilseniz şu kısmına da batabilirsiniz. Ama birleştirirken şu evresi birazcık daha toplu oluyor. Sıramın sonuna kadar aynısını yapacağım. Ondan sonra bir sonraki sıraya dönüş yapacağız. Bir sıramın sonuna geldim arkadaşlar. Bakın bu şekilde battığımda, köküne battığımda şöyle görünüyor. Size ilk gösterdiğim batma şekliyle. Ve bu beremizi böyle katladığımızda burası gayet ideal bir boyutta oldu. Dediğim gibi siz kendi kafa ölçünüze göre burayı ayarlayabilirsiniz. Ama buradaki büzme payını da unutmamak lazım. Şimdi ikinci sıramızın nasıl yapılacağını göstereceğim. Ondan sonra direkt hep aynı işlemi uygulayacağız. Şimdi burada sıramın sonuna geldim. Artık ikinci sıraya başlayacağız. Burada bir tane zincir çekiyorum. Sonra eşimin diğer yüzünü açıyorum. Bu sıranın başlarında ve sonlarında uygulayacağımız hep aynısı olacak. Bir zincir çekerek döneceğiz. Tığıma ipimi bir defa doluyorum ve sıradaki başağın ikisine birden batıyorum. Bunu da sıra sonlarında ve başlarında aynısını yapacağız. Ve tek seferde çekiyorum. Şimdi bir sonrakinde tekrar tığıma doluyorum. Bundan sonra yapacağımız işlem bu başağımızın arkasındakine batıyorum. Önündeki kısmına değil, arkasındaki yaprağına bir tane batıp çekiyorum. Sıramın sonuna kadar bunu tekrarlayacağım. İkisine birden değil, bir sonrakine ve tek seferde çekiyorum. Tığıma ipimi bir defa doluyorum ve tek seferde 3 ilmeği birden geçiriyorum. Çok fazla elinizi sıkmadan böyle daha gevşek, biraz daha bol ve salaş dursun derseniz tığ numaranızı büyütebilirsiniz. Hiç sorun olmaz. Böyle bol şekilde sıra sonuna kadar böyle ilerleyeceğim. Bakın görüntü de aynen bu şekilde oluyor. Arkası da böyle. Buraya gelene kadar aynısını yapmaya devam edeceğim. Sıra sonuna geldim. Tığıma ipimi bir defa doluyorum ve burada da tek
başağın tek kanadı değil, ikisine birden batıp çekiyorum ve sıramı kapatıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum ve diğer tarafa dönüyorum. Sıranın diğer başında yaptığımızı yapacağız. Tığıma ipimi bir defa doluyorum ve bu iki başağı birden geçiriyorum. İlk yarım trabzanımı yapıyorum. Ardından her başağın bir sonraki kanadına, yani bize bakmayıp dışarıya bakan kanadına birer defa yarım trabzan yapıyorum. Burası biraz koyu renkli olduğu için belli olmuyor ama diğer alt sırada yaptığımın aynısını yapıyorum. Bakın şöyle göstereyim. Buraya batıyorum. Sıra sonuna kadar böyle ilerleyeceğim. Bu görüntüde diğer taraftaki gibi burada da bu görüntü çıktı. Şuradaki başak görüntüsü burada devam ediyor. Burada da sıra sonuma geldim. Aynısını yapıyorum. İki başağı birden çekip kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. İşimin diğer yüzüne geçip önce ilk başağın, yani ilk sıranın ikisini birden geçiriyorum başaktan. Daha sonra da dışarıya bakan şu kısımlarına batarak birer tane yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Şimdi ben yaklaşık 30'a yakın bu sıradan yapacağım. 12 sıraya yetmiyor. 20, 30'a yakın bir sıra yapacağım. Tam sırayı bitirdikten sonra sizinle sayıp kaç tane yaptığımı paylaşacağım. Yapacağım işlem hep aynı. Dönüşlerde bir zincir çekiyoruz. Başağın tekine batıyoruz. Yani ikisine birden giriyoruz. Daha sonra dış yüzeye bakan bu kısımlara birer tane yarım trabzan yapıyoruz. Tüm sıra bu şekilde ilerliyor. Bir ön bir arka. Siz kafa şeklinizi demişim, pardon. Kafanızın ölçüsüne göre yapabilirsiniz. Mesela biraz büyüdükten sonra kafanızla ölçün. Bu arada böyle katlama yapmayacağız. Katlamamız bu şekilde olacak. Yana doğru yapacağız. O yüzden ölçerek de kendi ölçünüze göre de büyütebilirsiniz ya da küçültebilirsiniz. Şimdi ben işimi biraz üreteyim. Tekrar son halini sizinle paylaşayım. Ve bitti arkadaşlar artık beremi genişletme evresi. Bu arada şunu bir bilgi olarak düşmek istiyorum. Normalde 46 demiştim yanlışım yoksa videoya başlarken zincir sayısına. Bir süre ördüm. 46 çok büyük geldi. O yüzden eksiltme yaptım. 40 tane zincir üzerinden hareket ettim. Bu boyutta tam geldi. Yani şöyle katlayıp şu kısmı da büzdüğümüzde kendi kafama göre uygun geldi. Şimdi size kaç sıra yaptığımı da söyleyeyim. Şuradaki tepeleri sayarsam eğer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Her tepe zaten 2 sıraya denk geliyor. 28 sıra yapmışım yanlışım yoksa. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. 28 sıradan oluşuyor beremizin gövdesi. Burada bittiğimiz yer, ipimizi kesmiyoruz. İpimizi kesmeden birleştirme yapacağız. Sonra bu kalan ipleri de içine yedireceğiz. Hangi taraf iç yüze bakacak olursa. Bu sıramızı son kısmı bitirdiğimiz yer. Tığımız burada. Diğer sırayla birleştiriyorum. İlmek kaydırma yapacağım. Önce bu iki başağa batıyorum. Ardından da ilk çekmiş olduğum zincir kümesine batıp ilmek kaydırma yapıyorum. Bu kadar. Buradaki sırayı ve karşıdaki, yani ilk yapmış olduğum sırayı alarak ilmek kaydırma yaparak sıramın sonuna kadar gideceğim. Şöyle göstereyim bunu da size. Bakın, burası birleştirmemiz. Buraya kadar geliyorum ve yine ipi kesmiyorum. Şimdi ben bunu ilerleteyim. Ondan sonrasını da size göstereyim. Beremin birleştirmesini yaptım. Boyunu paylaşmadım bu arada. 36 santim. Kafama girecek olan elde 24 santim. Ama şöyle düşünmek lazım. Bu biraz da açılacak. Buraya kadar geldim. İpimden birazcık bırakıp keseceğim ipimi. Şöyle biraz bıraktım. Aslında çok fazlaya da ihtiyacımız yok.
Şuradan kesiyorum. O kadar gürültülü bir yerde yaşıyorum ki. Kusura bakmayın dış sesler için. Şimdi burada yapacağım işlem çok basit yine. Tığla da yapabilirsiniz. İğneyle de yapabilirsiniz. Ama tığla da kolay. Şimdi şöyle yapacağım bakın. Bu yuvarlağın etrafından bir dolu, bir boş şekilde böyle. Bu şekilde hepsinin üstünden geçeceğim. Tam kıyı ucundan yapmayın. Çünkü biz bunu sıkıştıracağız. Büzgü olacak yani bu tepesi. Yani şöyle çekeceğiz. Burası bu şekilde toplanacak. Şimdi buraların hepsini aynı şekilde döneceğim. Burada bütün tarafından geçirdim. Bu arada bu bizim beremizin iç yüzü, görünmeyecek yüzü. Burada böyle yapıyoruz. Böyle sıkıştırıyoruz. Bakın artık tepesi hazır. Sonra bunu gevşemeyecek şekilde bağlıyoruz. Önce bir tane düğüm atıp ondan sonra biraz da sıkıştırma yapacağız. Bakın ben yine çok ip kesmişim. Bu konuda çok kötü bir uyum var. O yüzden siz olabildiğince şunun yarısından daha kısa ip kesin. Sonra ipler yoyuluyor tabi. Üzülüyorum ben de. Sıkıştırıyorum halen. Bu geçirme yaptığımız yerler var ya, ipi yürüttüğümüz yerler. Oralardan geçiriyorum. Bakın tam şöyle. Arada hiç boşluk kalmasın maksat. Çekiyorum ve sıkıştırıyorum. Tamamdır. Artık pomponumuzu ekleme zamanı. Pomponum çok güzel. Çok iyi. Pomponları satarken şöyle ipli olanlarını alın. Eklemek istediğimiz ürüne daha kolay yapıştırabiliyoruz. O yüzden özellikle buna dikkat edin. Bu ip kısa olduğu zaman bağlaması biraz daha zor oluyor. Bilmiyorum farklı bir bağlama yöntemi var mı ama ben genelde şuna dikkat ediyorum. Şimdi burada bizim beremizin iç yüzeyiydi. Bu yüzden biz pomponumuzu buradan geçireceğiz. Yani burada bağlaması olacağı için buradan bu küçük ipi alıp içine koyuyoruz. Bakın tekrar gösteriyorum. İçine koyuyoruz. Ardından buradan o beyaz ipi çekiyoruz. Böyle. Şimdi buradaki olayımızda, bu arada bunu kesmedim. Kalan ipim yine. Bununla beraber sıkıştırarak çok sık bir şekilde bağlamak ki pomponumuz sıkı fıkı dursun. Sağa sola gitmesin. Dümdüz dursun. Arada bir de yoklayın. Tam sıkı mı diye. Evet. Birkaç düğüm atacağım. Ardından bunu da şu kısımlara yedireceğim. Kalan kısmını da keseceğim.
Ve bitti. Bunu beraber yapalım istedim. Ters çeviriyoruz beremizi. Yani kullanacağımız yüzünü açıyoruz ve tatam, pomponumuz burada. Bakın. İnanılmaz güzel. Ben çok seviyorum bu arada. Pomponlu olduğu zaman. Gayet de büyük bir bere oldu. Bol saçı olanlar için de çok rahat giyilebilir. Evet. Gördüğünüz gibi çok kolay yapıldı. 1,5 yumak kullandım. Şu kadar bir şey kaldı. Çok rahat yapabilirsiniz. Küçüğünü yapmak isterseniz de daha az ip gidecektir. Bir yumakla da işin içinden çıkabileceksinizdir. %25'i yanlışım yoksa eğer yün olduğu için pufur pufur. Çok güzel. Genelde bundan hırka yapıyorlar. Ben bere yaptım ama yakıştı yine. Bu batiklik de çok güzel. Çok güzel duruyor. Yapımı da çok kolay. Size bir model daha göstereceğim. Bakın arkadaşlar, bu da başka bir batik iple yapmış olduğumuz bere. Yine aynı model. Bunun pomponu yok. Büyük ihtimalle ona da bir pompon eklemesi yaparım. Çünkü burada çok güzel renkler var. Bunun zincir sayısı daha fazla. Bununki daha az ama ip bir tık daha ince olduğu için bir tık daha küçük oldu. Ve bu da inanılmaz güzel oldu. Böyle renk geçişleri olan iplerle çok basit bir modelle çok güzel şeyler üretebilirsiniz. Bereler yapabilirsiniz. Sanki modelliymiş gibi duruyor. Keza ki bu da öyle. Bakın ne kadar hoş ve inanılmaz yumuşak. Bunun dokusu birazcık daha sert. Buradaki beremize göre. Bunu da göstermek istedim bu arada. Çok sevdim çünkü. Ve videomun sonuna geldim. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Dilerim bu kış aylarına girişte bunlardan bol bol yapar, kafanızı sıcak tutarsınız. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.